Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çekmecelerimize böyle buradan açmalı yapmışlar ama maalesef bunu buradan çekerken elimiz sıkışıyor. Biz bundan dolayı bunları artık kuplu yapacağız. Kuplu yaparken ise nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir tane şablon çıkarmanız lazım. Sallıyorum. Bunu şuraya koyacağız. Burayı eşit hale getireceğiz. Ve metreyi ver oğlum. Buradaymış. Tamam. Burayla 8 şuranın eşit olması lazım. Evet, şu an hemen hemen eşit. Bunu ölçüsünü belirledik. Şimdi ise kulpumuzu bunu sabitlemeniz lazım. Bir bant yardımıyla sabitleyin. Kulpunuzda ister göz kararı, ister yine metreyle ölçerek belirleyin ve şuralara iki tane vurun. Şuralarda iz çıkacaktır. Buralarda iz çıkıyor. Bu izlere göre delersiniz. İz çıkmıyor ise yine bunu şuradan aynı hizasından kaç metre ise sallıyorum. Buradan ölçtüğümüzde 16, tam ortadan ölçtüğümüzde 15,5, tam biraz fazla. Buna göre kağıdımızda iki delik açacağız. Biz burayı açtık. İki tane delik buraya ve buraya açtık. Hazırladık. Şurada bir bant koyduk. Bu bant oynamasın diye bantı yerleştirdik. Öncelikle şuradan bir 8,5 santim almamız lazım. Bunu nasıl ayarlayacağız? Şuraya getirin. 8,3 falan olacak. Evet. Bu seviye iyi gibi. Şimdi bunu göz kararı burada yapıştıracağız. Evet. Şimdi tekrar buradan bakacağız. Burası da 8,2. Şuraya bakalım. Buraya bakalım. Burası da 8,3. 1 milim oynamış. 1 milim bunu yan tarafa kaydırabilirsiniz. Bunu buradan söküp 1 milim. Yani bu sizin çok önemli değilse, evet, bu şekilde. Bunu bu şekilde. Şunu da hizasını aldıktan sonra bandımızı yapıştırdık. Şimdi tekrar kontrolümüzü yapalım. Evet, 8,3. Burası da 8,3. Güzel. Şimdi matkabımızla, ahşap delme ucumuzla bunu deleceğiz. Şimdi eğer altına bir bez açabilirsiniz bunun gibi. Ve Bismillah deyip buradan başlıyoruz. Şunu da elinize bastırın. Burayı işaretlemiş olduk. Burayı da işaretlemiş olduk. Artık bunu çekebiliriz. Ve deliğimizi devam ettiriyoruz. Yine aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi iki tane deliğimizi güzel bir şekilde açtık. Sonra buna göre almış olduğumuz iki tane vidamızı iç taraftan buraya geçiriyoruz.
Onu takalım. Evet, sık oğlum. Tamam, tuttu. Dur, tam sıkmadan şurayı da sıkacağız. Bekle. Şimdi. Evet, bu da tuttu. Artık iyice sık. Sonuna kadar sık. Tamam, diğerinde. Aferin. Evet, artık kulpumuz gerçekten sağlam oldu. Rahatça girip çıkıyor. Oynama yapmıyor. Şimdi ise şu tokalardan da bu sefer şöyle göstereyim. Burada da yine bir koyacağımız yeri belirledikten sonra bir şablon oluşturacağız ve buna göre yapacağız. Şurayı belirledik sayalım. Aynen, bu köşe güzel olacak. Tam şeyin birleşim yeri. Buraya nasıl şablon oluşturacağız? Öncelikle gönyeli bir kağıdımız olacak. Yani iki ucu da gönyeli olmuş olacak. Bunu hem buradan hem de buradan yapıştıracağız. Şuradan bakın, aşağı doğru kaymasın. Aşağıdan da aynı hizada olsun ve bunu yapıştıralım. Yine yukarıdan da bakalım. Evet, genel olarak güzel. Şablonumuz oluştu. Ve buradan kağıdımızı kaldırarak nereye atacağımızı belirliyoruz. Genel olarak burası güzel. Burayı belirledikten sonra şuraya yine vuralım. Burada izi çıkıyor ya da çıkmıyor, fark etmiyor. Bundan sonra evet, burada yine izi çıkmış, güzel. Bu izinin tam ortasından bunu deleceğiz. Şöyle göstereyim. Şurada bir izimiz var. İzimizin tam ortası da burası. Buna göre deleceğiz. Bakalım. Evet, genel olarak doğru. Şimdi bunu yine matkabımızla deleceğiz. Evet. Şimdi bunları sökelim. Şablonumuz doğruysa zaten buradan devam edeceğiz. Aynen, şablonumuz da çok güzel, tam çaprazından almışız. Bunu neden çıkardım? Bunu neden yaptık? Bunu yapmamızın sebebi diğer deleceğimiz yerleri de hepsi aynı şekilde olsun diye. Şimdi burada da yine aynı şekilde şunu biraz geriye çekeyim. Bunu yine aynı şekilde buradan takıyorum ve buradan sıkacağız. Evet oğlum, sıkabilirsin. Bekle. Şimdi sık. Güzel. Tam hizasına geldi. Ve artık rahatça açılıp kapanıyor. Eğer böyle kullanışsız, böyle bu gibi yerlerde, kullanışsız yerlerinizde mobilyalarınız varsa, tabi bunların modelini siz değiştirebilirsiniz. Biz bu modelleri tercih ettik. Bu şekilde kendiniz evde marangozlar gibi kendiniz de bunları yapabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.